Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Daha önce sizlere boyundaki lenf bezleri neden şişer başlıklı bir video yayınlamıştım. Bu videoda bahsettiğim videonun altına gelen yorumlardan yola çıkarak bir soru cevap videosu şeklinde olacak. Gördüğüm kadarıyla hastalarda konuyla ilgili çok fazla endişe var ve gelen çok da fazla soru var. Birbirini takip eden iki video şeklinde seçtiğim soruları sizler için cevaplamaya çalışacağım. İlk soruyla başlayalım. Yağlı hilus ne demek hocam? Ultrason raporlarınızda yağlı hilus ifadesini sıklıkla okuyorsunuz ve merak etmişsiniz. Size bunu bir görüntüyle açıklamaya çalışayım. Ekranda iyi huylu lenf nodlarının ultrason ve şematik görüntülerini görüyorsunuz. Okla gösterilen ortadaki beyaz alan lenf nodunun yağlı dokudan oluşmuş hilus dediğimiz görünümü. Bu bulgu bize lenf nodunun iyi huylu, reaktif olduğunu gösteriyor. Kötü huylu lenf nodlarında ya da tüberküloz yani verem gibi ciddi granülomatöz enfeksiyon durumlarında ise lenf nodunun yağlı hilusu baskılanmaya başlıyor ve hastalık ilerledikçe hiç seçilemez hale geliyor. Örneğin ekranda gördüğünüz lenf nodu bir lenfoma hastasına ait ultrason görüntüsü. Lenf nodunun tümüyle hipoikoik yani siyah renkte olduğunu, yağlı hilusunun hiç seçilmediğini görüyorsunuz. Bu lenf nodları ise tüberküloz yani verem hastalığına ait yine yağlı hilusları izlenmeyen kistik karakterde küme yapmış lenf nodları. Yani lenf nodunun yağlı hilusunun ultrasonda görülüyor olması bizi rahatlatan bir bulgu iken yağlı hilusun baskılanması ya da seçilememesi şüphelendirici bir bulgu oluyor. Merhaba hocam, 6 ay arayla 2 kere doktora gittim. Sol arka çenemde 3 yıldır geçmeyen reaktif lenf bezi var. Her türlü kan tahlili yapıldı ve ultrasona girdim. Doktorlar reaktif lenf bezi dedi. Boyutu 17 x 10 mm. Korkulacak bir şey yok diyorlar ama şişlik inmiyor. O hizada senelerdir çürük dişim vardı ama ağrısı yoktu. Ondan dolayı şişmiş ve öyle kalmış olabilir mi? Bazen bir enfeksiyon geçiririz ya da çürük dişimiz vardır. Buna cevap olarak bir lenf nodu çıkar, büyür ve o enfeksiyon ya da çürük diş hikayesi geçse de lenf nodu senelerce kalabilir. Yapılan çalışmalar, araştırmalar der ki 2 yıldan uzun süredir var olan bir lenf nodu takiplerde 2 yıl boyunca boyut artışı göstermediyse bu lenf nodunun kanser olma ihtimali yoktur. Takibi bırakabilirsiniz. Sizin soruda da bahsettiğiniz gibi lenf nodunuz 3 yıldır büyümediğine, kan tahlillerinizde de bir anormallik olmadığına göre siz de bu konuyu kapatabilirsiniz. Hocam merhaba, tükrük bezimde 15 x 5 mm boyutlu, ovoid, yağlı hilusu izlenen reaktif lenf nodu mevcut. Antibiyotik kullandım, 1 senedir kontrol ettiriyorum. Durumu aynı. Sizce kötü bir şey olma ihtimali var mı? Herhangi başka bir şikayetim yok. Tükrük bezi yani submandibüler bölge boyunda lenf bezlerini en sık ve de en büyük boyutta izlediğimiz bölge. Lenf nodunun ovoid olması, yağlı hilusunun izlenmesi ve 1 yıllık takipte boyut artışı göstermemesi bu lenf nodunun iyi huylu reaktif olduğunu gösteriyor bize. Herhangi başka bir şikayette olmadığına göre endişe edilecek kötü bir durum yok. Yine korku içinde olan bir hastamızın sorusu. Hocam, geçen gün doktora gittim. Boynumdaki lenf nodlarına bakıldı. Boyutları 8 x 2,5 mm, 18 x 4 mm, birkaç adet reaktif görünümlü lenf nodu izlenmiştir diyor. 8 aydır takipteyim, boyutları büyümüyor ama aşırı derecede korkuyorum. Zayıf yapılıyım ve sürekli elime geliyor. Kötü bir şey olabilir mi? Soruda tarif edilen lenf nodlarında korkulacak hiçbir durum yok. Büyümemesi de çok iyi. Lenf nodu özellikle cilde yakın yerleşimli ise hastanın eline geliyor ve bu durum hastada bir kaygı oluşturuyor. Ultrasonda kötü yönde tanımlanan bir bulgu yoksa, kan tahlillerinizde anormal bir durum saptanmadıysa, sırf lenf nodunuz elinize geliyor diye bu durumu kendinize sorun yapmayın. Hocam ben 20 yaşındayım. Boynumda 1 santimetreden küçük bir şişlik var. Ara sıra büyüyüp küçülüyor ama hiç 1 santimetreden büyük olmadı. Huy gibi bir şey oldu. İstemsizce oynuyorum. Oynayınca ağrı yapıyor.
Eline gelen lenf nodu olan hastalarımızdan belki de en sık duyduğumuz şikayet. Ağrı, siz lenf nodunu sürekli ellediğiniz ve varlığını kafanıza taktığınız için oluyor. Ultrasonla ve tahlillerle iyi huylu olduğu ortaya çıkan lenf nodunu ellemekten vazgeçerseniz zamanla bu ağrının yok olduğunu, hatta lenf nodunun elinize gelmediğini fark edeceksiniz. Hocam, reaktif görünümlü lenf bezi enfeksiyon kaynaklı diyorsunuz. Peki ileride kansere dönme ihtimali var mı? Önce bu sorudaki bir ifadeyi düzelteyim. Reaktif görünümlü lenf nodu enfeksiyona bağlı demiyorum. Evet, enfeksiyona bağlı da olabilir ama her zaman değil. Reaktif kelimesi tıpta bir etkiye tepki olarak gelişen durumları anlatmak için kullanılıyor. Lenf nodları bağışıklık sistemimizin parçası. Bizler virüs, bakteri gibi mikroplara ya da olumsuz koşullara sürekli maruz kalıyoruz. Ama her seferinde enfeksiyon geçirmiyoruz. Çünkü savunma mekanizmalarımız devrede. Lenf nodları da bu etkilere tepki olarak, yani reaktif olarak vücudumuzda her zaman varlar. Enfeksiyon kaynaklı lenf nodlarına da evet reaktif karakterde lenf nodu diyoruz. Hatta bu durumda boyutları biraz artmış oluyor. Çünkü enfeksiyonla mücadele etmek için daha fazla çalışıyorlar ve işleyen demir ışıldar misali boyutları artıyor. Söylemek istediğim, vücudunuzda reaktif lenf nodu var demek, sizin mutlaka enfeksiyon geçirdiğinizi ya da mutlaka antibiyotik kullanmanız gerektiğini göstermiyor. Enfeksiyon olmadan da vücudumuzda reaktif lenf nodları mevcut. Peki sorduğunuz gibi ileride kansere dönme ihtimali var mı? Vücudumuzda reaktif lenf nodu olması ile kanser olmamız arasında bir ilişki yok. Nasıl ki hepimizde pankreas var ama hepimiz pankreas kanseri olmuyoruz. Bu da hemen hemen aynı. Bazılarımız kanser hastalığı ile, lenfoma ile maalesef karşılaşmak durumunda kalabiliyor. Ama bu durumda bahsettiğimiz reaktif lenf nodlarından bağımsız olarak anormal hücre gelişimi sonucu patolojik özellikte lenf nodları ortaya çıkıyor. Yani sizin ultrason raporunuzda reaktif lenf nodu var ifadesinin yer alması sizin ileride kanser olacağınız anlamına gelmiyor. Kanser hastalığı bizim öngöremeyeceğimiz şekilde bağımsız yeni bir durum olarak ortaya çıkıyor. Sizleri çok fazla sıkmadan bu videoyu burada sonlandırıp bir sonraki videoda sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim.